Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Manuk Manukyan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam sorularımıza başlayalım. Meme kanseri belirtileri nelerdir? Şimdi meme kanseri toplumda en sık görülen kanser. Yani her 8 kadından birinde biz meme kanseri görüyoruz ve bunun bir takım belirtileri var. Bunların 4 temel belirtisi var. 1, çöküntü, 2, girinti, 3, meme ucundan akıntı, 4, ele gelen kitle. Burada temel vurgulanması gereken meme kanserinin belirtileri içinde ağrı yok. Yani bizim halkımız genelde memem ağrıyor diye doktora koşar. Ondan sonra da bir şey çıkarsa bak bizim bir Ayşe teyze vardı ağrıyordu kanser çıktı der. Oysa bununla ilgisi yok. Meme kanserinin temel 4 tane belirtisi var ve belirtiler bunlar. Biz bunlarla gelen kadınlara bir tetkik başlama ihtiyacı hissediyoruz. Yoksa herhangi bir şekilde işte benim kolumda bir ağrı var veya koltuk altımda ağrı var, bunlar kesinlikle meme kanseri belirtisi değil. Bu saydığım 4 şey ve en önemlisi ağrısız ele gelen kitleniz var ise eğer bu çok ciddi bir belirtidir. Kanser demek değildir ama olma ihtimali yüksektir ve bir an önce doktora gitmenizi Herhalde gerektirir. hareketli, hareketsiz olan kitleleri öyle bir ayrım yapıyorlar ama. Evet ama onu tabii hastanın yapmaması lazım. Tabii, hani siz evet. doktora gidin, doktor onun Kesinlikle. ayrımını yapsın. Evet. Hani ya bu da benim elime geliyor ama çok hareketli, çok da düzgün Evet. sınırlı. Doktora gitmeyeyim gibi bir anlayış olmaması lazım. Kesinlikle. Evet. Peki hocam meme kanseri nasıl teşhis edilir? Şimdi meme kanserinde bizim belirli tarama programlarımız var. Nedir bu programlar? Öncelikle normal bir kadın, ailesinde meme kanseri geçmişi yok, kendisinin herhangi bir şikayeti yok. Biz her kadına 40 yaşına girdiğin zaman kontrole git diyoruz. Önce bir muayene ol, muayene olduktan sonra da 40 yaşta standart olan şey mamografi ve ultrason. Bunların ikisi birbirinin alternatifi değil. Yani ben mamografi biraz ağrılı bir tetkiktir ama sonuçta senede bir ya da 2 senede bir yaptırıyorsunuz. Hani ben mamografi yaptırayım ya da ultrason yaptırayım böyle bir seçenek yok. Bunların ikisi bir arada yapılacak 40 yaşına geldiyseniz eğer. Eğer bunlarda herhangi bir problem çıkmazsa ortaya, doktorunuzun tavsiyesine göre 1 ya da 2 yıllık aralıklarla 40 ile 50 yaş arası tetkiye devam ediyoruz. 50 yaşından sonra da genelde yıllık. Ama eğer sizin aile geçmişinizde bir meme kanseri hikayesi varsa o zaman 35 yaşında mamografi ile başlıyoruz. Ve 30 yaşında da genelde ilk muayeneyi öneriyoruz ama hani doktor muayenesi, kendi kendinize muayeneyi değil. Yani bizim 2 tane temel tetkikimiz var, mamografi ve ultrason. Bunlarda eğer problemli bir şey görecek olursak o zaman bazen meme MR'ına başvurabiliyoruz ama seçici durumlarda MR hiçbir zaman diğerlerinin yerini tutan bir üst teknik değil. Onlar tamamlayıcı teknikler birbirlerini, o şekilde söylemek lazım. Peki tedavi süreci nasıl hocam? Tedavi nasıl yapılır? Şimdi öncelikle isterseniz bir tanıya nasıl vardığımıza bir detaya girmek istiyorum. Ondan sonra tedavi, çünkü birbiriyle alakalı şeyler. Şimdi biz görüntülemede bir şüpheli alan olduktan sonra önce bir biyopsi yaptırıyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey, siz de bilirsiniz, bizim halkımızda bir şey vardır. Kitle ellenmez, buna iğneyi sokarsan yayarsın, böyle bir şey yok. Çünkü o zaman tanı koyamazsınız, tanı koyamazsanız tedavi yapamazsınız. Burada ilk yapılacak olan şey bir iğne biyopsisidir ve çok kolay bir biyopsidir. Popodan hepimiz iğne olmuşuzdur. Popodan yaptığımız iğne memeye giriyor, çıkıyor ve bunun ucunda kalan hücre ile beraber bize bir tanı konuyor. Yani bu temiz deniyor ya da bu kanser deniyor. Bu dendikten sonra da biz hastaya bir tarama yapıyoruz. Yani vücudun başka bir yerinde bir hastalık var mı, yok mu? Lenflerde problem var mı, yok mu? Bunu gözetliyoruz. Bunu gördükten sonra eğer her şey temizse biz hastaya ameliyat öneriyoruz. Bu ameliyatta da 3 temel ameliyat var. Bunlardan bir tanesi, ki hiç tercih etmediğimiz bir şey, memeyi tümüyle almak. Ancak kitle çok büyükse veya meme ucunun arkasına yerleşmişse bazen yapabileceğiniz bir şey yok. Yani teknik imkansızlıklar sebebiyle memeyi almak gerekebiliyor. Ancak bu en istemediğimiz ameliyat. İkinci seçenekte meme koruyucu cerrahi var. En sık yapılan, en sık tercih edilen cerrahi. Burada sadece o kitleyi çıkarıyoruz ve koltuk altına ufak bir kesiyle oradaki lenflerde bir yayılım var mı yok mu, temizliğe gerek var mı, bunu yapıyoruz. Bu 1 saatlik bir ameliyat yaklaşık. Yani öyle gözünüzde büyütüldüğü gibi, diğer kanser ameliyatları gibi çok problemli ve zorlayıcı bir ameliyat değil.
Bir de üçüncü bir ameliyat var. Üçüncü ameliyat Angelina Jolie ile popülerize oldu. Magazini takip edenler, sağlığı takip edenler herkes duydu. Angelina Jolie aile geçmişinden dolayı kanserdeyken gidip memelerini aldırdı ve silikon koydurdu. Biz tabii bunu önceden değil, meme kanseriyle gelen hastalara bazen biz diyoruz o tarafın içini boşaltalım, diğer tarafın da içini boşaltalım, yerine silikon koyalım. Burada tabii tercih kadının. Yani doktorun değil hiçbir zaman. Biz sadece şeyleri söylüyoruz. Yani meme koruyucu cerrahi olduğunuzda memenin diğer taraflarında bir şey çıkma ihtimali her kadın gibi vardır. Eğer hiç nüksetmesin istiyorsanız %95'e yakın içini boşaltıp silikon koyabiliriz. Bu da ileriki hayatınızda size böyle bir şey sağlar şeklinde bunu anlatıyoruz. Ama son tercih kadının meme koruyucuyla içini boşaltıp silikon koyma arasında. Hocam o soruyu soracaktım ama siz bahsettiniz. Ben diğer soruyu sorayım size. Mastektomi nedir hocam? Şimdi mastektomi çok kötü bir ameliyat. Mastektomi biraz önce dediğim gibi memeyi almak. Ve biz hiçbir şekilde bunu yapmak istemiyoruz. Eğer teknik sebeplerden dediğim gibi o kütle çok büyükse ve meme ucunun arkasındaysa bunu yapıyoruz. Ama artık bu da eskisi kadar korkutucu değil. Niye? Çünkü bizim temel hedefimiz bir kadın o ameliyat masasına yatıyorsa o masadan kalktığında sadece hastalığı tedavi edilmiş olmamalı. Psikolojisi de tedavi edilmiş olmalı. Bizim bir hocamız vardı, Hilal Ünal hocamız meme konusunda hep derdi ki, özellikle erkek doktorlar derdi, meme kadınlar için psikolojik etkenleri olan hastalıktır. Siz kadınları psikolojisini anlayamayabilirsiniz, o konuda özellikle destek olun. Biz hasta yattığı zaman masaya, genelde de aynı seansta rekonstrüksiyon yani memeyi yerine koyma ameliyatını da yaparak hastayı masadan kaldırmak istiyoruz. Burada tabii plastik cerrahların fonksiyonu var. İşte karın dokusunu oraya kaydırma, sırttan doku kaydırma veya silikon koyma gibi. Bunun iyi tarafı siz mastektomi yaptınız, memeyi aldınız ama hasta masadan kalkarken düz bir memeyle değil, normale yakın diyelim daha doğrusu bir meme ile kalktı. Bu psikolojik olarak yani hastalığın biliyorsunuz tedavisinin yarısı hastanın psikolojisinin düzelmesidir. Çok önemli bir artı sağlıyor hastaya bu tip bir ameliyatta mastektominin üstüne eklenen. Evet. Meme kanserinin ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıldır? Şimdi bu tabii ameliyatlara göre değişiyor. Yani meme dümdüz olduğunda daha büyük bir ameliyat. Sırttan doku kaydırdığınızda başka bir ameliyat ama memenin şöyle güzel bir tarafı var. Mesela bir insanın 2 böbreğini alırsanız ne olur? Diyalize mahkum kalır. Çünkü böbrek fonksiyone bir organdır. Yani böbreğin yerine silikon koyarak vücudu aldatamazsınız ya da karaciğerin yerine. Ama meme emziren kadınları kastetmiyorum. Yani 50 yaşının üstündeki bir kadın için fonksiyone bir organ değildir. Onun için bizim memeyi almamız ve yerine silikon koymamız veya hiçbir şey yapmamamız vücutta bir fonksiyon eksikliği yaratmaz. Yani üreniz yükselmez böbrekteki gibi ya da karaciğer yetmezliğindeki gibi sarılık olmazsınız. Onun için meme ameliyatlarından sonra toparlama diğer ameliyatlara göre çok daha kısadır. Özellikle bir meme koruyucu ameliyat olduysanız zaten bir gün yatar, biraz abartacağım ama ertesi gün işe bile gidebilirsiniz. Yani ağrı kesicinizi alıp. Onun için meme ameliyatları özellikle hani bu kadar korkutulacak ameliyatlar değildir. Tabii adının içinde kanser kelimesi geçtiği için bu gerçekten bir panik yaratıyor insanlarda ama bunu yaşayıp geçtikten sonra ya diyorlar gerçekten hani haklıymışsınız doktor bey. Hocam peki bahsettik tanısından, tedavisinden. Birazcık da ben başa dönmek istiyorum. Meme kanserinden korunmak için ne yapmalıyız? Şimdi tabii meme kanserinin riski kimlerde daha fazla? Erken adet görende, geç menopoza girende. Buna tabii yapabileceğiniz bir şey yok. Yani östrojene uzun süre maruz kalmak ama buna yapabileceğiniz bir şey yok. Bunun dışında ne var? Antiöstrojenik ilaçlar meme kanserini engelliyor, östrojen arttırıyor, bunu biliyoruz. Suni östrojen kullanımı, yani östrojen preparatları, mesela benim annemin zamanında çok popülerdi, menopoza giren kadınlarda veriyorlardı. Arkasından bunun meme kanserine sebebiyet verdiği anlaşıldı. İzole östrojen preparatlarını kullanmayacağız.
Zaten artık hiçbir kadın doğumcu bunu bu şekilde vermiyor. Beraberinde normal kadındaki adet döngüsüyle beraber progesteronunu da veriyor. Ancak bir takım işte bitkisel ilaçlar, hani onlar biliyorsunuz ilaç değil aslında, Tarım Bakanlığı ruhsatıyla satılıyor. Alıp da onu hani ben genç kalacağım diye tek başınıza kafanıza göre kullanırsanız o bir ciddi problem bir. İki, biz biliyoruz ki obezite östrojeni arttırıyor ve östrojeni arttıran obezite meme kanserini de arttırıyor. Onun için kilomuzu dengede tutacağız, beslenmemize dikkat edeceğiz. Bunun dışında da tabii bizim temel hedefimiz meme kanserini erken yakalamak. Yani bizim tıpta bir in situ terimi diye bir şey var. Yani metastaz yapma fonksiyonunu kazanmadan meme kanserini... Başlangıç dönemi diyebiliriz. Başlangıç döneminin bile öncesi diyelim. Yani evre 0 diyoruz biz buna. Bu evrede yakalamak. Çünkü önüne geçmek için çok yapabileceğiniz bir şey yok aslında. Biz biliyoruz ki erkekler ve kadınlar eğer 120 yaşına kadar yaşarlarsa tüm erkekler prostat kanseri, tüm kadınlarda meme kanseri olacak. Sonuçta bu bir mekanizma, bir alet. Yani nasıl ki bir araba 1 milyon kilometre yol yaparsa mutlaka bozulur. Sizin de vücudunuz genetiğinizde ne kodlandıysa o hastalıkları size yaşatacak. Hocam 0. evrede enstitüde mamografiyle yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Çok erken çok evrede, avantajlı olur bizim için. Çok avantajlı olur. Yani ne kemoterapi görürsünüz, ne ileride metastaz yapma ihtimali vardır. Hani bizim zaten temel hedefimiz bunu bu seviyedeyken yakalamak. Yani basit bir tarama uygulamasıyla biz enstitü evresinde yakalayıp konforu sağlayabileceğiz o zaman. Tabii ki. Hatta artık daha gelişmiş biyopsi teknikleri var. Hani vakum biyopsi diye. Biyopsiyi yaparken iyi huyluysa kitleyi de alıyor radyologlar. Yani onu orada içeride bir salam kesme makinesi gibi keserek onu bile alıyor. Yani ne bir kesik var ne bir şey. Hani bu niye önemli? İyi huylu bir kitleyle gittiğinizde de 5 santimlik bir huylu kitle bir estetik problem yaratır size. Bunu da erken yakalamak lazım. Erken yakaladığınızda da kesmeden almak en iyisi. Evet. Yani bir kesi izi yok, bir yara izi yok. Estetik %100. Hani taramanın böyle bir de iyi tarafı var. Sizi sadece kanserden değil, iyi huylu kitlelerin ileride yaratabileceği problemlerden de kurtarabiliyor artık teknoloji sizi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağlık. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Manuk Manukyan'dı. Kendisiyle meme kanseri hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.